Akvaryum kültüründen herkese sevgiler, saygılar, zevkli hobiler. Bir akvaryum kurduğunuzu düşünelim. Suyunuzu doldurdunuz, gerekli su düzenleyicileri eklediniz, sistemin oturmasını beklediniz ve balıkları eklediniz. Her şey çok güzel. Ancak bir de baktınız ki bir şey eksik. Akvaryuma kum koymayı unutmuşsunuz. Şaka bir yana genelde bu şekilde olmaz ama akvaryumu kurduktan bir süre sonra kum koymak isteyen hobiciler olabiliyor. Peki ama kurulu bir akvaryumda suyu bulandırmadan kum nasıl serilir? Gelin hep birlikte bu videomuzda bu sorunun cevabını arayalım. Haydi başlayalım. Sevgili dostlar, videomuza başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kum, pek çok balık için bazen bir oyun alanı, bazen bölgesini belirlediği bir yapı, bazen de kendini güvende hissettiği bir barınak olabiliyor. Balıkların birçoğu kumla oynamayı sevmektedir. Ayrıca kum ile kendi bölgelerini oluşturmakta ve kumu belirli bölgelere yığmaktadırlar. Bu durum bazen tehlikeli durumlara yol açabilmektedir. Çünkü taşları sabitlemek için kullandığımız kumları balıklarınız başka bölgelere taşımakta ve dekor yaptığınız taşlar hareket ederek sağa sola yıkılmaktadır. Kum balıkların olduğu kadar bitki ve akvaryumdaki bakteri döngüsü içinde önemli bir işleve sahiptir. Bitkiler kum sayesinde ihtiyaç duydukları bazı besinleri elde ederken, özellikle kumun yüksekliğinin fazla olduğu akvaryumlarda oksijensiz solunum yapan bakteriler bu alt katmanlarda yaşamlarını sürdürmektedir. Akvaryumdaki yararlı bakterileri anlattığımız azot döngüsü videomuzu izlemediyseniz sağ üst köşeye tıklayarak mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Kumun bu kadar faydası varken bazı hobiciler ya da üreticiler kum kullanmaktan kaçınabiliyor. Ya da başlangıçta akvaryum kurarken düşünmedikleri kumu sonradan koymak isteyebiliyorlar. Bazen de kumun kalınlığını ya da rengini değiştirme yoluna gidebiliyorlar. Böyle bir durumda hobicilerin aklına ilk gelen soru suyun bulanmasıdır. Pek çok kişinin gözünü korkutan durum olan suyun bulanması geçici bir durumdur. Ancak sabretmek gereklidir. Eğer iyi bir filtrasyonunuz varsa bir günde suyunuz tekrar eski haline gelebilir. Bulanıklığı oluşturan şey kumu sererken suda asılı kalan partiküllerdir. Bildiğiniz gibi İlangi akvaryumunda su tüm eve boşalmış ve bunun sonucunda da akvaryumda bir tadilat yapma gereksinimi doğmuştu. Bu süreçte akvaryumdaki kumu da çıkarttım. Sonrasında alttan sampa giden deliği kapatarak akvaryumu arkadan sampa çevirdim. Yapmış olduğum sampı da sizlerle paylaşmıştım. Başlangıçta yeni bir akvaryum yaptırma düşüncesinde olduğum için kum koymayı tercih etmedim. Ancak sonradan fikir değiştirince bu videoya konu olan kumu sermeye karar verdim. Kumu sererken de sizler için bir video çektim. Gördüğünüz gibi kumu bocalama yapmak yerine bir tas vasıtasıyla akvaryuma yavaş yavaş serdim. Kullandığım tasa kumu aldıktan sonra tası akvaryuma sokarken suya yavaş yavaş sokmaya gayret ettim. Burada ne kadar yavaş olursanız ve aşağıdan kumu dökerseniz o kadar az bulanıklık oluşacaktır. Ancak az da olsa mutlaka bulanma olabiliyor. Bir köşeden başlayarak tüm tabana kumu düzenli olarak sermeye gayret edin. Balıklarınız illaki bu durumdan etkilenecektir. Ancak ne kadar yavaş olursanız balıklarınız da o kadar az strese girer. Burada size tavsiyem kum serme işleminde tekrar düzeltme yoluna gitmemenizdir. Kumun tekrar düzeltilmeye çalışılması hem bulanıklığa sebep olur hem de gereksiz bir uğraş olur. Çünkü balıklarınız zaten kumu kendileri şekillendirecek, bazı bölgelerden alıp farklı bölgelere taşıyacaklardır. Kum serme işleminin ardından tüm filtrelerinizi çalıştırabilirsiniz. Böylece suyun bulanıklığını hızlı bir şekilde yok olacağını sizler de göreceksiniz. Evet sevgili dostlar,
Bugün kurulu bir akvaryumda kum sererken dikkat edilmesi gereken noktalardan kısaca bahsettim. Umarım bu videomuzda faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey olursa aşağıya yorumlar kısmına yazmanız yeterli. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olmadıysanız abone olarak ve bildirimleri açarak bizlere destek olmanız kanalımızın gelişimi için çok önemli. Akvaryum kültüründen herkese sevgiler, saygılar, zevkli hobiler.